Bu sefer illegal bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Oha, içi dolu lan. Burada kural yok. Birine sıktılar mı orada? Kapat kamerayı kanka. Şu anda hızlıca çıkartıyor bizi buradan. Oğlum biz ne yaşıyoruz burada? Bizi şu an bir garaja kapattı ve gitti yani. Pakistan'ın kabileler bölgesi. Afganistan videomda geçilmesi riskli diye bahsettiğim, aracımızdan dahi inemediğimiz o bölge. Dünyada birçok insanın haberinin bile olmadığı bu bölgede insanlar kabile yönetiminin kurallarına göre yaşıyorlar. Bu bölgede kuralları kendileri belirledikleri için silah ve uyuşturucu üretim alanlarına bolca yer vermişler. Hatta bu bölgeden dünyaya da bu silah ve uyuşturucuları satıyorlar. Kaçırılma ve fidye istenmesi gibi konularda sık sık uyarıldık. Ama yine de bu videoda aldığımız riski biraz daha öteye taşımak istedim. Asla bulunmamamız gereken, hiçbir merkezi otoritenin olmadığı bu bölgede bir silah üretim tesisine kaçak olarak giriyoruz. Eğer herhangi bir şekilde yakalanacak olursak ne söylememiz gerektiği konusunda Prens bizi defalarca kez uyardı. Biz de şimdi rehberimizi değiştiriyoruz. Rehberimiz o kabile bölgesinden ve birçok rüşvet vererek oraya girebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda arabamızı değiştirmeye geldik. Çünkü bu arabayla oraya gidersek çok dikkat çekecektik. Biz de şu arabayı kiraladık ve şimdi o arabayla kabile bölgesine gideceğiz. O fabrikaya gideceğiz, göstereceğiz. Ama çok fazla güvenlik önlemi var. Yani anlayacağınız biraz tehlikenin içerisindeyiz ve bir tık gerginim. Ama ne yapıp ne edip o kabile bölgesindeki silah fabrikasına gideceğiz. Orada herhangi bir anayasadır, odur budur bir şey yok. Yani adamın teki bizi sinir olup topuğumuza sıksa kimseye gidemeyiz. Zaten olmamamız gereken bir yerde olacağız. Evet. Yani ve adamların işi silah. Because tribal area have their own rules. Yeah. It does not have Pakistan constitution rules. So when you are in the tribal area, if they hold you for ransom, so even the government of Pakistan will not release you, able to release you. So that is why tribal area have their own rules. Yeah. Nothing happens, but if anything happens, then huge, then the huge amount of information needs to be shared to take you out from there. Yeah. So the tribal area, we have to be very careful not to offend anybody around. There is a police around, but Pakistani, but they cannot interfere. They cannot interfere whatever is happening there. Ve aynı zamanda amir de bizimle gelemiyor. Kendisi bir Pakistan vatandaşı olmasına rağmen orada istihbarat görevlisi birisi senin burada ne işin var derse açıklayamam diye ben gelemiyorum diyor. Bence daha da uzatmadan geçelim. Ben iyice heyecanlanmaya başladım. Araba gerçekten burada dikkat çekmiyor. O yüzden kiraladık zaten. Bu arkadaş bizim rehberimiz. Yani aslında o da kabileden birisi. Bize bu yolculukta eşlik edecek. Başımıza bir problem gelmemesi için elinden geleni yapacak. Rehberimizden bu arkadaş diye bahsediyorum. Çünkü gerçek adını öğrenemedik. Kendisi bana Prens diyebilirsiniz dedi. Arabanın aynasını bile şeyle tutturmuşlar oğlum. Yani çok kötü bir arabadayız şu an. Somebody asked you where you going? Ask him we want to see truck decoration. Truck decoration. Yeah. Let's see what happens. İnşallah you will. Pakistan'ın kuzeyinde 7 bölgeden oluşan ve 50'ye yakın Peştun kabilenin kontrolü altında olan bu yer tarih boyunca çatışmalara maruz kaldı. İngilizler sömürge Hindistan'ı zamanında bölgeye çeşitli karakollar kursa da Peştunlar tarafından sık sık saldırıya uğrayan bu karakolları kapatıp bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar. Özellikle Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal ettiği dönemde ve sonrasında bu bölge silah ve uyuşturucu kaçakçılığının merkezi haline geldi. Afganistan'daki çatışmalar ve Pakistan yasalarının bu bölgede uygulanamaması silah ticaretinin büyümesine zemin hazırladı. Dağlarla çevrili bu bölgede Peştun halkı talebe göre silah üretiyor. Evlerde, sokaklarda ve bodrum katlarında silah üretimi yapan bu bölge dünya çapında yasa dışı silah ticaretinin kalbi olarak kabul ediliyor. İşte bu sebepten dolayı sokakları dışarıdan çekmememiz konusunda oldukça uyarı aldık.
Ve şu anda silahların yapıldığı yere geldik. Abiler burada tamamıyla handmade, el yapımı silahlar yapıyor. Burada aynı zamanda Türk silahlarının da birebir çakmasını yapıp satıyorlarmış. Hatta belki deneyebiliriz falan diye konuştuk. Bakalım, denemeye çalışacağız. Wow. Şeytan doldurur. Amerika silahının bir çakması bu. Birebirini yapıyorlar. Kendime doğru tutmayayım da. Can I? Yeah. Okey. Topumuza doğru sık, denemeseydi iyi. Topuğa doğru denemeseydi iyiydi. Bir tedirgin ediyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben silahtan çok anlamam ama hissiyatı çok iyi yani bu arada. Bunlar doludur herhalde. Oğlum oturduğumuz yerin arkasında silah varmış, fark etmemişsin. Götümüze silah batabilir burada. Can I? It's okay? Okay. Dolu dikkat et ama. Bu arada bayağı bir ağır. Oha, içi dolu lan. İçi mermiler var içinde. Kalaşnikov. Like that. Ya inanamıyorum şu anda. Buraya dediğim gibi Pakistanlı'nın bile girmesi çok zor. Buraya çok büyük uğraşlar sonucunda geldik. Ne yazık ki buradan bütün dünyaya silah çıkartıyorlar. Özellikle Afganistan çok yakın. Keşke böyle şeyler olmasa tabii ki yani. Şu an bu ortamdan mutlu muyum? Değilim. Ama böyle de bir gerçek var. Bunları da size bütün gerçekliğiyle göstermek istiyorum. Bu arada buraya Afganistan'dan, Amerikalılardan kalan pek çok silah getirilmiş ve onların da aynısını, çakmalarını üretmişler. İlk başta bir silahın orijinaline ihtiyaçları var. Daha sonrasında aynısından burada yüzlerce üretiyorlar. Bu arada sadece burası değil, birazdan başka yerlere de gideceğiz. Burada pek çok yer var. Aynı bu şekilde farklı silahlar yapıyor. 5 günde bir silah bitiriyormuş bir kişi arkadaşlar ve burada bir sürü insan çalışıyor. How much dollar? $500. Ulan biz zaten sırf buraya girmek için o kadar şey verdik. Elimde görmüş olduğunuz tüfek $500'mış. Yani bir telefon parasından daha ucuz burada. How much is it this one? I like $2,000. $2,000. This is original. Yes, Yeah, that's why more expensive. It's expensive. Bu av tüfeği arkadaşlar. Av için kullanılıyor. Ev güvenliği için de kullanılabilir diyor. Yani böyle bir, sen bunu çıkartana kadar. Şu anda da gerçekten fabrikanın tam içindeyiz. Burada bir sürü torna makinesi gibi şeyler var. Arkadaşlar bakın, bu bir Türk silahının burada çakmasını yapıyorlar, Kanuni'nin ve onun parçaları şu anda burada böyle üst üste koymuşlar. Devletin içinde böyle bir şeyin olması çok garip. Yani buradaki insanlar silah ürettikleri için oldukça silahlanmış durumdalar. Ya tek bir polis ve tek bir devlet güvenliği görmedik şu zamana kadar. Çünkü burada aslında devleti pek yok. Burada söyledikleri şey şu: eğer istediğin bir silah varsa bize orijinalini getir yeter. Biz size yüzlerce yaparız bundan diye. Birine sıktılar mı orada? Silah patladı. Buram yukarıda adam seni silahta bekliyor orada. Bir bak istersen ne diyor. Arkada Turkish from Turkey. Arkadaşlar buna inanamayacaksınız. Bakın hani size diyorduk çakmasını yapıyorlar burada diye. Hani hakikaten yapıyorlar. Üstünde Türkiye yazıyor. TİSAŞ Zigana modeli. Yalnız herkes bize bir silah veriyor, böyle bir şey veriyorlar. Aynen. Böyle herkes al bu silahı da al, bundan da. Burada böyle bize güzel karşıladılar sağ olsunlar. Şu an çok şükür sıkıntısız geldik, çekiyoruz. Bu Çin üretim bir silah. Bu Çin. Bak Türk çok daha oturaklı. Bu gördüğünüz Çin, bu gördüğünüz Türk. Deagle ya bu. Oğlum burada bunların silah yaptığına inanamıyorum ya. Böyle yapıyorlar mı? Törpüyle silah yapıyorlar ya burada. Bir kişinin silah yapması o yüzden 5 gün falan sürüyor. Bu çok uzun bir işlem arkadaşlar. Şaka bir yana, bu her yerde yapılan bir şey değil. Bu çok ciddi mühendislik, hesaplama falan filan isteyen şeyler. Her bir parçanın birbirine kusursuz bir şekilde oturması gerekiyor. Ve adamlar gerçekten kusursuz yapmış. Birebir orijinalini yapıyoruz diyorlar. Kişisel silahlanmanın tamamen karşısındayız. Bu silahlar nereye gidiyor? Security reason. Ha, security reason'lar nedeniyle insanlar satın alıyorlarmış. I'm good bro, you? Where are you from? Pakistan.
Direkt bunu yapmış olamaz ya. Oğlum bunun daha sapını koymam. Pompalı mı bu? Pompalı lan, pompalıyı nasıl yapmış? Yapım aşamasında bir pompalı var şu anda elimde. How much is this brother? 150. 150. Are you sure about that? 150. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz pompalı 150 dolar. Yani şu anda 4500 TL'ye pompalı alabiliyorsunuz buradan. Bir ayakkabı parası gibi bir şey şu anda yani. Aynen. İnanılmaz, inanılmaz. Burada işte o yüzden bu kadar fazla silah çıkıyor buradan. Çünkü bu silahların orijinalleri tabii ki pahalı, daha pahalı. Ama burada ucuza yapıyorlar. Bu 500 dolarmış galiba, Pakistan üretimi olduğu için. Bizim keleşin, yani o Counter'daki falan kullandığımız keleşin aynısının çakması. Hayatımda ilk defa bir keleş tutuyorum. Çakma keleş. O da çakma. Çakma keleş 500, orijinali 2000 dolar burada. Yani burada dörtte bir çeyreği fiyatına çakmasını yapıyorlar. Birebirini yapmışlar, çok acayip değil mi? Bu kadar büyük bir silahta sanki yapılamaz gibi geliyor ama Keleşin iç aksamında böyle bir sürü şöyle parça var ve bunları yapması, birebir oturtması gerçekten kolay bir şey değildir. Adamlar yapıyor, hakikaten yapıyorlar. Onur bozdun. 500 dolarlık ettin bizi. Tamam ucuz dedik de yani vermeyelim parasını ya. iyi yapamamışlar oğlum. Biraz böyle tam oturmuyor. 500'lük edeceksin bizi ayaküstü ya. Hayır, şirkete de faturalandıramıyoruz bunları yani. Kapılar ama ferah, güzel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu elimde görmüş olduğunuz da bir Alman silahı arkadaşlar. Formu oldukça garip. How much? $100. Burada arkadaşlar 100 dolara yani 3000 TL'ye şundan bir tane alıp sokakta adam vurabiliyorsunuz yani. Ne yazık. 100 dolar. How much? 50. Arkadaşlar 50 dolar. Bu da 50 dolarmış. Is it 50 dolar? 50. Bu da şu an yapılmakta olan bir silah ve yine Türk silahıymış. Is it Turkish? Yeah. Is it kanuni too? Okay. Ve 50 dolar. Yani bu kanuni silahlarını burada 50 dolara satıyorlarmış. 1500 lira ya. 1500 lira. Silah pazarına hepiniz hoş geldiniz. Hi. Thank you. What are you doing? Heh. Thanks brother. Ne diyor lan bu acaba? Şimdi burada şöyle bir bilgi daha vereceğim. Halkın çoğunluğunda da şey var, yani erkek erkeğe durumları var. O yüzden böyle birisi bana elini atıp böyle şey yaptığında da çok geriliyorum yani. Şükran. Kena, Gene? Bak. Vay. Has siktir. Adam arkadan özel silahını çıkarttı. Şovunu yapıyor. 150 dolara bir pompalı. Hadi buyurun. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Silah bakıp böyle bu çok iyi falan diyorum. Ama aksam çok iyi. Kalaşnikov'a ben biraz baktım içeride, ürettikleri Kalaşnikov biraz şey yapıyor. Bir tutukluk yapıyor. Yani böyle söktün, taktın. Öyle mi? Durumda. Aynen. İnternette şey deniyorlar. Tek elle pompalıyı çekme olaylarını biliyor musun? Bakalım burada. Ben de bir deneyebilir miyim, merak ettim. Sanki yaptım değil mi? Ne yaptım lan? Yapmadın mı? Oğlum onu en dibine kadar geliyor. Buraya kadar geldi. İşte. Ya 150 dolar ya pompalı lan. Biz şu an bunları almak istesek, yani 150 dolara ben bunu almak istesem alabiliyor muyum dedim. Alabilirsin dedi ama tabii dışarı çıkartmak ondan sonrası sana kalmış. Orasının problemi. Motorla götür istiyorsan. Motorun varsa götürürsün diyor, saklarsın diyor, götürürsün diyor. İnanılmaz. Şükran. Burada bu abi şu anda silahı almak için gelmiş birisi mesela. Şu anda hani pazarlık falan yapıyor. Of şuna bak. It's empty right? Adam gözümüzün önünde pazarlık yapıyor. Yani birazdan birisi burada pompalı alıp çıkacak. Baksana şu el işçiliğine bir baksana. Real handmade. Bu görmüş olduğunuz derme çatma fabrikada birçok yere silah gidiyor yani arkadaşlar ve aslında çok kötü bir durum yani. Silahların bu kadar kolay yapılıyor olması, dünyaya buradan ticaretini yapıyor olmaları gerçekten çok kötü bir durum. Ama burada böyle işler. Ne yazık ki bu silahlarla bir sürü insan ölüyor aslında bakarsanız. Ve buraya gelmek için de gerçekten çok uğraştık. Sizlere burayı göstermek için. İşte burası Pakistan ve Pakistan'da bir kabile bölgesi. Burada kural yok.
satayım. Ananı satayım. They are testing. It's just testing, right? Are you sure about that? Ürettiği silahları test ediyorlar arkadaşlar burada. Yemin ederim ödüm koptu. Ve kulağım da koptu yani, patladı yani. Yerimizde şurada sıçradık. Nereye sıkıyorlar onu bir görelim. Evet, deniyorum. Kapatsana kamerayı. Dön, arkanı dön. Oğlum arkanı dön. Oğlum kapatsana. Kapat kamerayı kanka. Şu anda rehber bizi alelacele çıkarttı. Çünkü bir tane güvenlik geldi olduğumuz yere. Sonrasında da bizim rehber çok korktu. Bizi apar topar çıkarttı. Şimdi gidiyoruz. Bu arada etraf şu anda o size söylediğimiz kabile yerindeyiz. Şu anda hızlıca çıkartıyor bizi buradan. Is it dangerous? This is illegal place. Yeah, illegal. Many police coming. Yeah, They know me. But now there are many different type of police. yeah. No woman picture sometimes here. Which tournament are very dangerous. Okay. Sometimes you take the table woman picture, they want to kill the person. Really? Yeah. What the fuck? Her kamerayı çıkarttığımda adam bizi uyarıyor. Peştunlar çok tehlikeli. Bunun için adam öldürüyorlar dedi yani az evvel. SD kartları çıkarttık, sakladık. Telefondaki görüntüleri... Oha, çarpıyorduk. Telefondaki görüntüleri gizliye aldık. Ben şimdi anladım neden böyle bir araba kiralamamız gerektiğini. They are coming there. After they take you to the other place. Actually, you know, actually say there's some tourists. They're thinking you are Chinese. I said no Chinese, they're from Turkey. Bizi Çinli sanması da yani burada kültür seviyesinin farkına varın arkadaşlar. Bizi Çinli zannetti. Şu anda bizi bir garaja soktu alelacele. Çünkü etrafta bazı polisler vardı. Resmen burada saklanıyoruz. Öyle bir garajda oturuyoruz. Öyle bir panik oldu ki siz orada çekimdeyken ben bunu oyalayayım diye biraz uzağa götürdüm. Öyle bir panik oldu ki bir oraya bir buraya gitmeye başladı. Sonra hemen sizin yanınıza acil dedi, çabuk. Oğlum biz ne yaşıyoruz burada? Bazı telefonlar açıyor. Saklanmak için böyle bir yere geldik işte. Çay içeceğiz diyor bir de burada. Bizi beklerken de sağ olsun şey yaptırtmıyor. Git diyor çabuk. Lan biz ne yaşıyoruz? Oğlum biz ne yapalım? Şey yapalım mı burada? Duralım mı burada, durmayalım mı? Kanki ne yapacağız? Adam ne diyorsa onu yapmamız gerekiyor şu anda. Hani Amir'i arayalım, bir soralım. Hani belki bu adam da oğlum sonuçta yeni tanıştığımız bir insan. Doğru. Hani bizi geldi, şu an buradayız da ama hakikaten görevliler vardı yani bizi buraya sokarken. Çok gerildim. Ne yapacağız lan burada? Böyle bekliyoruz. Şu anda sadece Peştunlardan ya da buradaki güvenlikten korkmuyoruz. Aynı zamanda bizi buraya gelen adam da sonuçta yeni tanıştık ve bizi şu an bir garaja kapattı ve gitti yani. Size ben çay getireceğim falan dedi. Biraz beklememiz lazım burada falan dedi. Yani her şey olabilir. Şu an biz adamla daha yeni tanıştık. Amir telefonu açmıyor şimdi de. Alo? Alo? Yok, çekmiyor, telefon çekmiyor. Şimdi burada kim geliyor? Ulan Amir de geldi. Amir. Amir. Where are you, Amir? Where are you? There's a long story. Okay. Peki ya Amir de bu işin içindeyse? Ben düşünmeden çıkamıyorum bu işi. Bizi sikecekler mi? Tamam. Şu an sağlamız. Bak ayakkabıyı çıkarıp giriyoruz oğlum oraya. Ayakkabı. Ben biliyordum böyle olacağını. Böyle gülümsediğime bakmayın. Hayatımın en stresli anlarından birisini bu kabileler bölgesinde yaşadım. Ama bence hayat da bu deneyimlerle güzelleşiyor, daha anlamlı hale geliyor. Daha keşfedilecek çok yer, yaşayacak çok fazla deneyim var. Sıradaki yolculuğu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.